Merhaba arkadaşlar. Star Atlas Akademi kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda size Star Atlas ile ilgili eğitim videoları paylaşmak istiyorum. İlk videomda Star Atlas hakkındaki görüşlerimi paylaşacağım. Bu videonun içeriği şu şekilde olacak. Öncelikle kısaca oyun sektöründen ve Metaverse kavramlarından bahsedeceğim. Daha sonra kısaca Star Atlas'ın ne olduğunu, Atlas ve Polis coinlerinden bahsedeceğim. Daha sonra da Star Atlas'ın pozitif yönlerini, olumlu yönlerini size kısaca aktarmak istiyorum. Şimdi öncelikle bu kanalı neden kurdum ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bu site Google Trend sitesi. Bu sitede herhangi bir kelimenin Google'da ne kadar arandığını, nereden arandığını e, bulabilirsiniz. Bakın Star Atlas'ın zaman içinde aramaları yani yatay seyrediyor diyebiliriz. Fakat asıl göstereceğim şey birazcık daha aşağıda. Bakın aramaların çok büyük çoğunluğu, ezici çoğunluğu Türkiye'den. E, Dolayısıyla bu bize Türkiye'den Star Atlas oyununa ilişkin çok büyük bir ilgi olduğunu gösteriyor. Fakat YouTube'u veyahut da başka içerik üretilen siteleri incelediğimiz zaman Türkçe içerik neredeyse yok denecek kadar az. Dolayısıyla bu konudaki eksikliği görüp Türkçe içerik üretme kararı verdim. Bu kanalda da bununla ilgili Star Atlas'la ilgili detaylı videolar bulabileceksiniz. Kısaca size şimdi oyun sektöründen bahsetmek istiyorum. Bu grafikte tüm dünyadaki video oyunlarının elde etmiş olduğu gelirlerin artışı seyrini gösteriyor 2017'den itibaren. Şu an içinde bulunduğumuz 2023 yılı için 257 milyar dolarlık bir gelir bekleniyor tüm dünyada. Bunun da her yıl artması bekleniyor ve bu artış hızlı arkadaşlar artmaya devam edecek. Çünkü Z kuşağının yavaş yavaş artık para kazanmaya başlamasıyla ve de kazandıkları paraları istedikleri gibi harcama imkanlarının ortaya çıkmasıyla oyun sektörü de bu artıştan payını alacağını düşünüyorum. Şimdi şu 257 milyar veyahut da 320 milyarın yani kafada canlandırmak biraz zor tabii. Fakat şöyle kıyas yapabiliriz. Türkiye'nin bir yıllık gayri safi yurt içi hasılası yani tüm Türkiye'de yapılan bütün üretimlerin toplam değeri olarak basitleştirebiliriz. Yaklaşık 800 milyar dolar civarında. Bakın 80 milyonluk bir ülkenin toplam bir yıllık üretimi 800 milyar dolarken sadece oyun sektörü, dünya çapındaki oyun sektörü 257 milyar. Yani Türkiye'nin yaklaşık 1/3'üne falan denk geliyor oyun sektörü. Yani bu da artma eğiliminde. Ayrıca da bu oyun sektörü hiçbir zaman öyle küçümsenecek bir alan değil. Bakın bu CSGO yani Counter Strike oyununda bakın şu mavi bıçak şurada gösterdiğim mavi bıçak skin'in NFT bu skin'e 150 bin dolara satılmış. Yani burada çok büyük paralar dönüyor. Daha da büyük paralar dönmeye başlayacak. Peki kısaca burada Play to Earn oyunlarından bahsedeceğim. Play to Earn demek bu P2E Play to Earn demek. Yani oynayarak para kazan konsepti. Bu konseptin oyun sektörünün geleceği olduğu söyleniyor. Ben de bu fikre katılıyorum. E, Bu makalede bunun detaylı bir şekilde anlatımı var. Bunu açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan isterseniz okuyabilirsiniz. İngilizce yalnız. Ben ama buna kısaca değinmek istiyorum. Kısaca özetlemek istiyorum. Neden Play to Earn'ler bir oyun sektörünün geleceği? Çünkü öncelikle size şeffaflık sunuyor. Bütün işlemler blockchain ağında görülebildiği için size bu büyük bir şeffaflık sağlıyor. Ayrıca size oyun içindeki karakterlerin tam sahiplik sunuyor size. Yani o karakter bir NFT'ye dönüştürülüyor ve o NFT sizin varlığınız oluyor. İsterseniz onu satabiliyorsunuz, isterseniz onu başka bir cüzdana gönderebiliyorsunuz, isterseniz oyun dışında tutabiliyorsunuz, isterseniz başka bir oyuna aktarabiliyorsunuz gibi gibi şeyler oldukça
Mümkün durumda. Ayrıca da insanlara oynayarak oyunlarından para kazanma ihtimali veriyor ki bu oldukça gelecek vaat eden bir konsept. Şimdi e, mevcut mevcut e-spor oyunlarından da oynayarak para kazanılıyor ama orada sadece çok yetenekliler para kazanabiliyor. Yani çok büyük bir oyun endüstrisi var ama sadece çok yetenekliler var. Yetenekliler para kazanabiliyor. Bu play to earn'ler bu oyundan para kazanma işini daha tabana yayıyor. Sıradan bir insan bilgisayarını açıp oyun oynayarak oradan para kazanabilecek. Yani gelecekte insanların iş sahibi olmadan sadece oyun oynayarak para kazandıkları ve mesleklerinin profesyonel oyuncu olmak olduğu bir geleceğe doğru hızlı ilerliyoruz. Şimdi gelelim Metaverse kavramına arkadaşlar. Metaverse de yeni konseptlerden, yeni belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Ee, Ne demek bu Metaverse? Sanal ve artırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla erişilen sanal bir dünya. Bu Metaverse kavramını daha iyi anlamak için bakın bu filmi izleyebilirsiniz. Bu Netflix'te vardı ama herhalde kaldırdılar son zamanda ama internette gene var. Ready Player One diye bir film. Bakın bunun yönetmeni Steven Spielberg. Bunun önemli bir yönetmen olduğunu biliyorsunuzdur. Bu filmini izleyin ve geleceğin de bu gelecekten kesitleri burada videoda bu filmde görün. O zaman kafanıza daha iyi oturacaktır Metaverse'ün ne olduğu. Ee, Zaten Metaverse'ün ne kadar popüler bir kavram olduğunu da Facebook'un çatı şirketinin ismini Meta olarak değiştirmesinden de anlayabiliriz. Yani bu Meta şirketinin altında artık Facebook, Instagram, WhatsApp ve Oculus da var. Biliyorsunuz Facebook dünyanın en büyük firmalarından bir tanesi. Tüm dünyadan gelir elde ediyor. Bakın dikkat edin Oculus markası da sanal gözlükleri üreten bir firma. Yani buraya Facebook çok büyük bir yatırım yapıyor. İsmini değiştirmesinden de buradan belli. Bakın nasıl oluyor Metaverse? Esasen işte bir takım sanal veya artırılmış gerçeklik cihazları kullanarak sanal bir dünyaya adım atıyorsunuz. Bununla ilgili araçlar da gitgide geliştiriliyor. Bakın bu eldiven bunu taktığınız anda size bir şey dokunduğunuz zaman, sanal olarak bir şey dokunduğunuz zaman gerçekten dokunma hissi veriyor. Bu eldiven o işe yarıyor. Bakın bu da bu Omni diye bir ürün halihazırda satılıyor. Bakın sanal gerçeklik gözlüğünü takıyorsunuz, koşuyorsunuz, olduğunuz yerde koşma imkanı veriyor. İsterseniz çömeliyorsunuz, kalkıyorsunuz. Bu hepsi aynı anda o sanal dünyada o hareketi canlandırmış oluyorsunuz. Evinizden bunu yapmış oluyorsunuz. Metaverse'e girmiş oluyorsunuz. Bakın bu da ilginç. Şimdi gözlük var, elinde bir şeyler var, onu hareket ettiriyor eyvallah ama bir tane bir şey de ağzına takmış. O da siz evinizde sanal dünyada bağırdığınız zaman komşular rahatsız olmasın diye. Yani onu bile o da artık düşünülüyor. Siz bağırıyorsunuz, yani oyun içinde bağırmış oluyorsunuz ama gerçek hayatta dışarıya çok fazla ses gitmiyor. Bu ağızlık da o işe yarıyor. Son olarak da size kısa bir video göstermek istiyorum. Bu Barış Özcan biliyorsunuz çok popüler bir YouTuber. 6,42 milyon takipçisi var. Yani bu videosu da 1 milyon izlenmiş. Burada Metaverse ile ilgili kısa bir ifade var. Bunun çok etkileyici olduğunu düşündüğüm için burada sizde bunu izletmek istiyorum. Ya da daha da kötüsü, onun içinde olduğunu unutursa, çok daha enteresan bir soruyu sormama izin verin şimdi lütfen. Ya içimizden bazıları gerçeğin ne olduğunu aramaktan vazgeçerse? Hani akşam yemeğine davet edilen Keanu Reeves'le karşılaşan çocuklardan söz etmiştim. Onun oynadığı The Matrix filmini hiç izlememişti bu çocuklar ve babaları olan ev sahibi yönetmen de Keanu Reeves'den filmi o çocuklara anlatmasını istemişti. So I started to say, well, there's this guy who's in a kind of virtual world and he finds out that there's a real world and he's really questioning what's real and not real and he really wants to know what's real. Bunun üzerine o çocuklardan biri, en küçüğü, küçük kız ne demiş biliyor musunuz? Why? Neden? Ne demek neden demiş tabii doğal olarak Keanu da.
Metaverse konusunda bizi bekleyen en büyük soru işareti geliyor şimdi. Çünkü bir yandan Matrix uyanırken bir yandan yeni nesil uykuların en derinine dalmaya hazırlanıyor. Çünkü Matrix filminde gerçeği sorgulayan bir karakter olduğunu öğrenen fakat bunu neden yaptığını anlayamayan o küçük kızın Keanu Reeves'e verdiği cevap aynen şöyle. Why? And I was like, what do you mean? She was like, who cares if it's real? And I was like, what, you don't care if it's real? And she was like, no. Sanırım Matrix gerçekten de uyanıyor. Evet, bu videoyu da kısaca anlattıktan sonra yani özetle şunu diyor: yeni nesil artık o kadar bizim gibi neyin gerçek neyin gerçek olmadığıyla o kadar fazla ilgilenmiyor. Neyin eğlenceli neyin eğlenceli olmadığıyla daha çok yakından ilgileniyorlar. Peki şimdi oyun sektörü ve Metaverse kısaca bahsettikten sonra şimdi Star Atlas oyunu nedir ona gelelim. Şimdi Star Atlas kendini şöyle tanımlıyor: uzay keşfi, bölgesel fethi, siyasi hakimiyet içeren bir strateji oyunu olarak kendini tanımlandırıyor. Bu da Star Atlas'ın kendi internet sitesi. Şimdi bu söylediğim oyunlar, demin bahsettiğim oyun tarzı oyun literatüründe MMORPG oyunlar olarak geçiyor. Yani ne demek? Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Türkçe'ye çevirirsek devasa çok oyunculu online rol yapma oyunu. Bunun en önemli temsilcisi Warcraft. Warcraft'ın şu anda 10 milyonun üzerinde oyuncusu var. Yani Star Atlas uzayda gezineceğiniz, orada savaşlar yapacağınız, gezegenler keşfedeceğiniz, işte kaynakları bir yerden bir yere transfer edeceğiniz çok oyunculu bir strateji oyunu. Böyle ifade edebiliriz. Şimdi bu oyunun diğer oyunlardan farklı olması biraz içerdiği blockchain tabanıyla ve kripto paralarıyla ilgili. Oyunun esasen iki tane temel oyunu coin'i var. Bunlardan bir tanesi Atlas, bir tanesi de Polis. Atlas utility token diye geçiyor. Yani oyun içinde bütün ödemeleri, bütün alımları, satımları, kiralamaların hepsini Atlas coin ile yapıyorsunuz. Bir de Polis diye bir coin'i var. O ne işe yarıyor? O da politik hakimiyet sağlıyor. Yani polis elinizde ne kadar fazla olursa o kadar oyunla ilgili söz hakkına sahip oluyorsunuz, kararlar verme hakkına sahip oluyorsunuz. Bunu şöylece kısaca benim bir ifadem var. Yani Atlas'tan çok fazla Atlas'ınız olursa Ali Koç oluyorsunuz. Çok fazla polisiniz olursa Recep Tayyip Erdoğan oluyorsunuz. Şimdi gelelim neden Star Atlas sorusuna. Neden Star Atlas'ı çok beğeniyorum? Şimdi öncelikle en birinci verebileceğim cevap şu: çok güçlü bir topluluğu var. Yani bizim community dediğimiz kavram oldukça gelişmiş. Bunu da nereden anlıyoruz? 2 senedir oyun sürekli geliştiriliyor ve insanlar 2 senedir, yani çok büyük çoğunluk ellerindeki gemileri, coinleri ellerinde tutuyorlar. Bütün toplantılara katılıyorlar. Sürekli içerik üretiyorlar. Konuyla ilgili 2 senedir neredeyse bunu devam ettiriyorlar. Bunların örneklerini göstereceğim. Şimdi bakın, burada bu SolScan sitesi. Burada bunu ileride daha detaylı anlatırım ama bakın Star Atlas token'ının kaç kişide olduğunu gösteriyor. Bakın holder sayısı 133.539. Şu an 133.000 kişide Star Atlas coin'i var. Buna şeyler dahil de değil. Borsalarda tutulan paralar dahil değil. Coin'ler dahil değil. Sadece cüzdanlarda tutulan, private cüzdanlarda, non-custody dediğimiz cüzdanlarda tutulan. Polis için bu kaçmış? Bakın polis için de 52.084 kişide bu coinler varmış. Peki sosyal medyada durumları nasıl? Bakın bu Star Atlas'ın Twitter sayfası. Bakın 312.220 tane takipçisi var Twitter'da. Discord'da kaç takipçisi var? Şimdi Discord neden önemli? Artık bu oyun sektörü tamamen insanlar kendi aralarındaki iletişimleri hep Discord üzerinden yapıyorlar. Pardon. Orada da 188.649 tane takipçisi varmış Star Atlas'ın. Şimdi bu da
Bu ileride daha detaylı anlatacağım. Star Atlas'ın çok güzel bir ekonomi ekibi var ve bunlar her 3 ayda bir ekonomik rapor yayınlıyorlar. Oldukça profesyonel bir rapor. Bu rapordan almış olduğum bir sayılarına, kullanıcı sayılarına ilişkin bir tablo bu. Bakın, bakın. Şimdi currency dediği elinde atlas tutanlar. NFT owner dediği gemi, işte kaynak gibi elinde NFT tutanlar. Voter dediği oylama hakkı olanlar, yani elinde polis tutanlar. Employed dediği de çalışanlar, yani bu ekosistem içinde mesela işte Score'da gemisini göreve gönderenler veyahut da Labs, bunların hepsini detaylı ileride anlatacağım. Labs'ta bir şekilde faaliyet gösterenler, orada oyuna bir fil katılanları ifade ediyor. Bu Y demek, bu var demek. Yani bütün işte Y, currency Y demek, bu elinde işte atlas tutanlar. Bunların tek tek şurada 97.265 bunun sayısını gösteriyor. Bütün olasılıkları hesaplayarak bütün kombinasyonları kaç kişi bu yani dağılım nasıl dağılıyor bu tüm ekosistemdeki oyuncular, bunun analizi yapılmış. Bu oldukça profesyonel bir bakış açısı. Ben daha önce hiç böyle bir rapor görmedim. Bakın, bunu daha detaylı anlatacağım ama non-resident currency şey demek, yani elinde para tutan, o ülkenin para birimini tutan ama orada yerleşik olmayanları ifade ediyor. Tamam, o 97.265 kişiymiş. Mesela resident, yani orada yaşıyorlar. Yaşayanların artık sayıları. Citizen dediği de hem yaşıyor, hem para var elinde, hem NFT var, her şey var, hem de oyuna katılıyor. Onların sayısı da 5303. Bakın yanında bütün o 4 opsiyonun hepsi bunda var. Bunun kendi içinde dağılımlarını yapılmış. Bakın ne kadar profesyonel bir bakış açısı olduğunu bu tablo bence gösteriyor. Şimdi çok güçlü komünitesi var demiştim. Bakın bu bir tane bir guild dedikleri bir klanın kendi internet sitesi. Bakın çok profesyonel, güzel bir site. Burada işte gemilerle ilgili, işte ateş gücüyle ilgili bir dolu kaynak var. Guide'lar var. İşte ne nasıl yapılır gibi guide'lar var. Bu yabancı bir guild. Dolayısıyla çok güzel içerikli, mesela işte şurada mesela gemi fiyatları var. Şuna tıklayalım. Anlık gemilerin fiyatları burada gözüküyor. Hepsinin ne kadar artmış, ne kadar azalmış. Bu tarz şeyler üretiliyor sürekli. Bakın bu da Stardust Economy diye bir guild. Bu da daha ekonomik analizler yapan bir guild. Bakın şu Atlas'a tıkladım. Bakın ne bir grafik çıktı. İşte Circulating Supply of Atlas Token. Ya Atlas Token'ın dolaşımdaki arzının grafiği. Bunlar da bunları analiz ederekten bir sonuca ulaşmaya çalışıyor. Bakın kitli atlaslar. Bunu da anlatacağım ileride. İstiyorsanız atlasları e, kitleyip, yani stake edip bir polis getirisi elde edebiliyorsunuz. Bunları anlatacağım ileride. Gibi. Bu, yani adamlar bu işe ne kadar önemsediklerini gösteriyor. Bu içerikleri üreten insanların çok profesyonel bir bakış açısı. Bakın bu grafikte de gene başka bir klanın hazırladığı e, bir grafik bu. Burada ne gösteriyor? Günlük işlem adetlerinin gelişimi ve bu işlem adetlerinin toplam Solana ağı üzerinde yapılan toplam işlemlerin yüzde kaçını oluşturduğuna ilişkin bir grafik. Bakın, bakın bu Labs yeni başladı. 21 Eylül gibi, 22 Eylül gibi başladı. Bakın o günden itibaren sürekli işlem sayısı artmış. Ve en son şu tarihe geldiğimiz zaman, en son ayın bu 10 Ekim sanırım. 10 Ekim'de işlem sayısı 2,5 milyon, bir günlük işlem sayısı 2,5 milyon olmuş. Sadece Star Atlas'tan giden ve bu toplam işlemler de tüm Solana ağından geçen işlemlerin, bir günlük işlemlerin %14'ünü oluşturmuş. Ya bu çok büyük. Yani daha yapım aşamasında olan, henüz tamamlanmamış bir oyun için oldukça yüksek sayılar bunlar. Devam edelim. Bakın burada da kitli polislerin ne kadar vadeyle kitlendiğini gösteren bir grafik. Yani ne oluyor? İnsanlar polislerin kitleyerek, yani stake ederek e, oy hakkı kazanıyorlar. Bunun da ne kadar uzun vade kitlerseniz o kadar ona göre kat sayısı daha fazla oluyor. Daha fazla oy hakkınız oluyor.
Fakat en nihayetinde bu tablo şunu gösteriyor. İnsanların bu projeye ne kadar uzun vadeli baktığı. Bakın çok büyük çoğunluğu, yani bu %80 biraz altında, %78 gibi, %78'i arkadaşlar 5 yıl vade kitlemiş. Bakın 5 yıl vade. Şimdi biz Türk insan olarak bizim çok anlayabildiğimiz bir şey değil. Çünkü biz hep genelde olaylara kısa vadeli ve vur kaç gözüyle baktığımız için hiçbir zaman uzun vadeli yatırım yapmayız. Fakat bakın yabancılar ne kadar büyük uzun vadeli yapıyor. Tabii bu şimdi şöyle de yorumlanabilir tabii. Türkler bu oyunda madem bu kadar çok Google'da arama yapmışlar, bunlar hep Türklerdir. O zaman da diyebiliriz. Yani burada tam da bir tespitim yok açıkçası. Bunun ne kadar Türk ne kadar yabancı, ama benim tahminim bunlar çoğunlukla yabancılardan oluşuyor. Ben kendim de bunu 5 yıla kitlediklerim var. Daha 2 yıla kitlediklerim var. Daha kısa vadeli kitlediklerim var. Fakat komünitenin bu projeye ne kadar uzun vadeli baktığını, kısa vadeli düşüşlere o kadar da önemsemediklerini, geleceğin projesi olacağına dair inançlarını gösteren bir grafik. Şimdi Star Atlas yaklaşık yani 1,5-2 seneden beri her ay bir Town Hall adında bir toplantı yapıyor. Kurucular katılıyor. Buna yani 400-500 kişilik kullanıcı, oyuncu kitlesi de katılıyor. Canlı olarak bütün soruları cevaplıyorlar. Böyle bir organizasyonları var. Ondan başka bir de her hafta Brew adında daha işte komünitenin bir araya geldiği, şeycilerin, sosyal medyalarını idare eden kişilerin organize ettiği topluluklar her hafta bir konuyu tartışıyorlar. Buraya da her hafta yaklaşık 200-300 kişi katılıyor. Sorular soruyorlar gene. Kendi aralarında bilgi alışverişi yapıyorlar. Bu 2 yıldan beri devam ediyor. Bakın 2 yıl çok uzun bir zaman kripto sektöründe ve istikrarlı bir şekilde her hafta bunu yapıyorlar. Bakın bu arkadaş da Star Atlas logolu ürünleri hazırlamış. Bunlar hep geleceğe hazırlık arkadaşlar. Yani bu adam muhtemelen çok fazla satış yapmamıştır henüz, ama bu ileride bu işin çok fazla büyüyeceğini düşündüğü için böyle logolu ürünler tasarlamış ve buna bir site, Galia Merchants diye bir site yapmış. Bakın bu da ilginç. Bu da gemilerin 3 boyutlu printer'dan çıktılarını alıp onları satıyor. O Physical Models'a tıklayalım. Bakın görüyorsunuz, gemilerin işte 3 boyutlu koleksiyonerler için böyle bir oyuncak versiyonlarını yapıyor. 30-40-50 dolara satıyor. Hatta bunun şeylerini de satıyor. Bu 3D printer dokümanları benim çok bildiğim bir alan değil, ama 3D printer dokümanları nasıl tutuyor? Bunu alıp kendiniz de basabilirsiniz bunu. Küçüğü, büyüğü, daha büyük şeklinde falan kendinizde varsa 3 boyutlu printer, bunları da basılıyor. Ya bu adam da geleceğe yatırım yapmış, bu arkadaşlar. Bakın bu sitede de bu Star Atlas oyunu guildlar aracılığıyla, yani herkesin bir klanı var. Klanlar arası savaş şeklinde ilerleyen bir sistemi var. Bu oyunlar genelde böyledir zaten. Bakın burada bu sitede de Star Atlas Guilds Database. Burada da bütün klanların, bütün guildların kayıtlı olduğu bir site yapmış. İşte bunlar her biri bir ırk. Mad ırkı insanlar, işte On ırkı uzaylılar, Ustur ırkı da androidler. Bu her bir oyunun başına tercih yapıyorsunuz. İşte 26, 27, 21 guild buraya kayıt yaptırmış. Şimdi güçlü komüniteyi anlattıktan, topluluğu anlattıktan sonra şimdi Star Atlas'ın şimdiye kadar çıkartmış olduğu ürünleri kısaca anlatacağım. Şimdi dikkat etmemiz gereken şey yani şu an ne zamanız? İşte 2023 Ekim ayındayız. Son yaklaşık 1 senedir, 1,5 senedir bu piyasa zaten ayı sezonunda. Ayı sezonu ne demek? Kripto para borsası için çok fazla paranın dönmediği, çok fazla ilginin olmadığı zamanlar ve daha iyi projelerin geliştirme safhaları bu zamanlar. Yani ortalık durgunken biz oyunumuzu veyahut da projemizi geliştirelim dedikleri zamanlar. Şimdi bakın ayı piyasasında neler yapmışlar. Bakın internet sitesi bu. Bu internet sitesi çok güzel ve ödüllü bir internet sitesi. Kısaca ben size üzerinden geçeyim. Bakın tıkladığınız zaman size işte yavaş yavaş tanıtıyor. Bunu böyle kaydırdığınız zaman bakın bir şey var. Bir gezegenden geçiyor. Ondan sonra işte bakın gemiler. Yani çok kaydıra kaydıra bu size bu animasyonları gösteriyor. Bence çok güzel bir gösterim yapmışlar. İşte tıklıyorsunuz, neyin ne olduğunu anlatıyor. Bunu incelersiniz. Bu işte ödüllü. Peki oyun kısmında ne var? Şu yukarıda
Şurada Play Now'a tıkladığınız zaman playstaratlas.com sitesine sizi yönlendiriyor. Bakın şimdi burada ne var? Öncelikle Marketplace'e geliyorsunuz. Marketplace'te bütün gemilerin olduğu, bütün NFT'lerin, alış ve satıcıların olduğu e, yerleri geri gösteriyor. Gemilerle ilgili bilgi alabildiğiniz bir yer. Pierce X5'e mesela tıklıyorsunuz. Bakın burada satıcılar, sellers, burada buyers, alıcılar. Burada hem Atlas cinsinden hem dolar cinsinden şuraya basarak değiştirebiliyorsunuz. Alım satım yapabiliyorsunuz. Bakın şu işte sığ bir piyasası yok bu gemilerin. Alanlar, satanları var. Daha henüz bakın çok oyunun son versiyonuna gelmemiş olmasına rağmen hep beklentiyle hareket ediliyor. Buradan bir hepsine bakabilirsiniz. İşte şu item details'a basarsanız bu geminin ilgili görselleri görebilirsiniz. İşte bu gemilerin tasarımla ilgili ileride videonun ileri kısmında bir şeyler paylaşacağım yine. Bakın gemiyle ilgili istatistikler. Neyden ne kadar var. Bu Marketplace'te bunları görebiliriz. Marketplace pazar yeri demek. Yani alıcıların ve satıcıların buluştuğu yer. Bundan başka bakın burada hepsi bunların işte stoğunuzda ne kadar varlık var buradan görebiliyorsunuz. Şunu en son anlatacağım. Bu Faction Fleet dediği şey de henüz şey değil de açık. Yani şu an cüzdan bağlamam lazım. Gerek yok. Bu geçmiş bir versiyon. Bu işte aldığınız gemileri basit ne diyeyim gemileri stake ederek Atlas kazandığınız yani çok fazla bir oyun döngüsünün olmadığı basit bir versiyondu bu. Bu yeni Laps'ın gelmesiyle buradaki insanlar gemilerini bu skordan çektiler ve yavaş yavaş çektiler ve Laps'a geçiş yaptılar. Laps'ta daha oyun mekanikleri var. Daha ekonomi mekanikleri var. Ve kazanç vaadi de daha fazla. Burada bunu gösteriyor. Bunu geliştirdiler. Bundan başka showroom dedikleri bunu anlatacağım. Bu Unreal Engine 5 diye bir oyun motoru var. Onda geliştirilen bir oyun. Henüz yani nasıl anlatayım? İlk başta oyun web oyunu olarak gelecek. Daha OGame tarzı bir oyun olarak gelecek. Daha sonra parça parça bu oyunu bu PlayStation 5 oyunları gibi işte şimdi size izleteceğim oyununa doğru evirecekler. Bu tabii birazcık daha uzun vadeli bir proje ama bir yandan da bunu da yürütüyorlar. Şimdi bu showroom'un ne olduğunu kısaca şu videoyu izleteyim. 2 dakikalık bir video. Bunu da beraber izleyelim arkadaşlar. Linkini de ben aşağı koyacağım zaten. Buyurun. Now arriving, Star Atlas Vessel Showroom. Yani kaliteyi söylememe gerek yok herhalde. Hala.
Evet, showroom'da bu. Yani bu daha ileri versiyonda buna monte edilecek oyun. Bu daha şimdilik ya şimdi hala açık bunun içine girip koşturup şey yapabiliyorsunuz bilgisayarınızdan ama hani bir oyun döngüsü yok, bir yarış yok, bir şey yok. Yavaş yavaş bunu monte edecekler. Ben sadece bu showroom'un kısaca ne olduğunu tam bahsetmek için bunu anlattım. Burada arkadaşlar şey önemli. Unreal Engine 5 özellikle söylediğim bakın. Bu Unreal Engine 5 Epic Games'in ürettiği bir arama motoru ve inanılmaz gerçekçi. Bakın onun gerçekçiliğini de şöyle göstereyim size. Şöyle Matrix bakın nerede o video? Şu. Bakın bu Bağış Hoca'nın videosunda bundan da bahsediliyor. Bakın. They also confront us with questions. But computers are also mirrors, reflecting back who and what we are and the choices we make, the worlds we build. Ayna dünyalar ve bu dünyaları kurgulayabilen About why we want to choose this over that. Bakın bu Matrix'in Why we want to make X instead of a Y. Where do ideas of who we şöyle dedim. Bakın bu görmüş olduğunuz animasyon değil, gerçek değil. Aynı sahnenin Unreal Engine 5 ile çekilmiş hali. Bakın ne kadar yakın. are and what we want even come from. şu anda karşımızda konuşmakta olan şeyin bir meta-human olduğunun farkındayız değil mi? Ve burası da bir ayna dünya. Neyse detaylı o videoyu izlersiniz. Yani Unreal Engine 5 gerçekten bu alanda çığır açan bir oyun motoru ve inanılmaz gerçekçi. Şimdi geliştirilen öbür ürünlere devam edelim. Bu Star Atlas Lore Wiki dediğimiz şey işte Star Atlas'la ilgili kendi bakın Wikipedia gibi kendi oyunlarını o kadar kapsamlı bir oyun ki içinde geçen hikayeleri efendim istatistikleri oyunla ilgili hemen hemen her şeyi koydukları Wikipedia benzeri bir yer. Ne var mesela? Bak The Non Story diye bir hikaye yazmışlar. Bunun bir hikayeleştirmesi var. Story of Iris. Burada bir başka bir hikaye var. Devam ediyor. Yani bunlar hepsi birbirinin devamı. Bu ürünü de geliştirdiler ay sezonunda. Bundan başka daha önce Locker dediğimiz işte Atlasya polis kitleme yeri var. Onu da açayım size. Bakın onun govern@staratlas.com. Onu da cüzdanıma bağlayayım. Tamam. Bakın Lockers diyor. Lockers dediği yer polis Locker ve Atlas Locker. Buraya polislerinizi kilitleyerek şu an benim çok bir şeyim olmadığı için gözükmüyor. Polis Locker'a polislerinizi kilitliyorsunuz ve karşılığında size oy hakkı veriyor. Buraya da Atlas Locker'a da atlaslarınızı kilitliyorsunuz. Karşılığında size polis veriyor. Bunları daha detaylı bir şekilde anlatacağım. İşte şu proposals kısmında bakın burada bir tane oylama var. İşte Star Atlas'la ilgili genel yönetim bir anayasa gibi bir şey diyebiliriz. Anayasa metni. Bakın tıklayalım ne kadar detaylı olduğunu görürsünüz. Yani olaya böyle sanki bir devletmiş gibi yaklaşıyorlar ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Çok profesyonel buluyorum. Şey yapamadım, açılmadı. Biraz internetimde problem var sanırım. Neyse burada yani uzun metin şey var. Oylama yeri var. Oyununuzu hangi yönde kullanmayı kabul ediyorsunuz veya kabul etmiyorsunuz. Altına yorumları yazabildiğiniz bir ekran var. Treasury dediği DAO Treasury. Şimdi DAO demek Decentralized Autonomous Organization. Yani merkeziyetsiz otonom organizasyonlar. Bunu bir vakıf olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mesela işte şeyin gelirleri alım satımdan elde edilen komisyonların bir kısmı DAO'ya akıyor. Bakın DAO'nun kendi treasury'sinde 1 milyon dolar para varmış. Bu parayı da ne yapacak? İleride oyunun geliştirilmesi için, reklam harcamaları için vesaire vesaire kullanılacak. Burada hepsi şeffaf bir şekilde ne kadar gelmiş, ne kadar atlası var, ne kadar polisi var bu DAO'nun hepsi buradan gözükebiliyor. Hepsini görüyorsunuz. Şimdi bundan başka Escape Velocity diye bir oyun yaptılar. Laps'tan önce deneme amaçlı bir
Küçük bir oyundu. Yani böyle satranç tahtası gibi bir grid var ve onun üzerinde gemilerinizi hareket ettiriyorsunuz. Bir ekonomik loop'u da yok. Yani bir ekonomik gelir gider de yok. Onu hareket ettirip orada ganimet arıyorsunuz. Çok basit, çok primitif bir şey. Bakın ona rağmen çok basit, çok da eğlenceli bir şey de değildi. Sürekli girip scan yapıp orada bir hazine arıyorsunuz. Onda da işte bakın ne çıkıyor? Loot dediği işte bir şeyler veriyor size. Atlas ödül veriyor. İşte kaynak olarak ödül veriyor. Küçük küçük ödüller veriyor. Ama amaç orada onu test etmek. Çok fazla insan girdiği zaman bunu kaldıracak mı, kaldırmayacak mı? Bunu test etmek amaçlı bir oyundu bu Escape Velocity. Bakın o yaklaşık bir iki ay falan devam etti. 80 milyon işlem olmuş arkadaşlar. Bir yerden bir yere hareket etmeye warp deniliyor. 73 milyon tane hareket işlemi olmuş. 86 milyon tane işte scan edip orada bir ganimet var mı yok mu arama işlemi olmuş. Çok detaylı anlatmaya gerek yok ama sadece şeyi anlatmaya çalışıyorum. Hani bu kadar şeye bile komünite ne kadar sahip çıkıyor. Bu kadar keyifsiz bir oyuna rağmen. Bakın toplam yaklaşık 10 bin tane cüzdan bağlanmış. Escape Velocity'de bu da oyun. Şimdi gelelim en son şu an itibariyle en yeni daha henüz bir ay bile olmadı. Yeni e, Labs, The Sage Labs dediğimiz oyun. Bu artık ekonomik döngünün içinde olduğu, yavaş yavaş yani hedeflerine ulaşmaya yolunda aldıkları önemli bir adım olarak bakabilirsiniz. Bu da ne kısaca çok kabaca anlattım. Bunun daha detaylı videolarını çekeceğim. Bakın böyle bir uzay var. İşte şurası Oni bölgesi, şurası Ustur bölgesi, şurası Mat bölgesi. Her birinde gezegenler var. İşte asteroidler var. Buraya gemilerinizi gönderip buradan mining kaynak şey yapıyorsunuz, alıyorsunuz. Bunu geri Central Space bu Oni Starting Zone dediği Central Space Station'a getiriyorsunuz. Burada satabiliyorsunuz bunları. İşte burada alanlar var. İnsanlar da sizin sattığınız şeyler alıp onu başka bir şeylerde kullanabiliyorlar. Veyahut da bazı kaynakları craft edip işte birleştirip craft edip onu daha üst seviye bir ürün olarak satabiliyorsunuz. Bunların detaylarını anlatacağım. Ve dolayısıyla artık işin içine ekonomik döngü de girdi. Siz üretiyorsunuz, satıyorsunuz, sattığınızı birisi alıyor. O bir şeyler üretiyor. Onun ürettiklerini başkası alıyor. Böyle böyle bir döngü. Bu şey daha gerçekçi ve oyun mekanikleri barındıran bir ürün. Şimdi kısaca şimdiye kadar yapmış oldukları ürünleri de bahsettikten sonra bu oyunun en temel farklılıklarından bir tanesine değinmek istiyorum. Bakın bu da şu. Burada işlemlerin hepsi on-chain. Yani hepsi ağa kaydoluyor. Şimdi şöyle geleneksel oyunlarda yani işte ne diyeyim mesela GTA 5 oyununda siz bir hareket yaptınız bir şey bir bölüm geçtiniz işte orada bir seviye ilerlediniz bunların hepsi oyunun kendi serverına bağlanıyor. Serverdan bir tane var ve bütün her şey oraya kaydediliyor ve onu hiç sizden başka da kimse göremiyor o kendi gelişiminizi. Şimdi burada durum farklı. Burada her şey blockchain'e yazıldığı için bütün işlemler herkes o işlemi görebiliyor. Ee, Bu da hem şeffaflık getiriyor hem de size oyunla ilgili farklı farklı stratejiler kurma imkanı sağlıyor. Ayrıca bir de her şey bir NFT demiştim. Her ürün yani orada işte satılan gemiler, işte komponentler, işte e, posterler vesaire işte creo'lar hepsi bir NFT. Bunların da hepsini görebiliyorsunuz buradan. Bu benim cüzdanımda kaç tane bu NFT'm var. Bunu buradan başka cüzdana göndereyim. O gönderdiğinizin de kaydı burada. İşte bunların hepsini inceleyebildiğim sitenin adı Solscan.io diye bir site. Şimdi ilk başta anlaması biraz zor olabilir fakat bu çok önemli bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim. Bunu mesela başka play to earn oyunları da yapıyorlar ama o kısmi olarak on-chain. Yani sadece para giriş ve para çıkışını yani oyundan sizin cüzdanınızdan giren veyahut da cüzdanınızdan oyuna giren oyunları kaydediyorlar sadece on-chain. Geri kalanın hepsinin ayrı bir kendi serverları var. Oyun içi mekaniklerin hepsini
kendi serverlarında çeviriyorlar. Fakat Star Atlas öyle değil işte. Çok farklı olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi o. Bütün işlemler on-chain. Bütün her şeyi görebiliyorsunuz. Bakın normal klasik Play to Earn oyunlarında işte para bir kere oyun içine girdikten sonra o oradan oraya gitmiş, oradan başka yere gitmiş. Hiçbir şey göremiyorsunuz yani siz onun. Hiçbir analizini yapamıyorsunuz. Ama burada hepsini görebiliyorsunuz. Şimdi anlamak biraz zor. Şöyle bir örnek vereyim size. Bakın şurada mesela bakın Fimbul Ecos Grenadier diye bir geminin mint adresi bu. Bakın bunu buraya kopyalayıp mint yani o gemiye özgü bir adres bu. Bakın yazdım ve çıktı. Ee, bakın şimdi bu gemiden 772 tane varmış ve 569 kişinin elinde varmış bu gemiden. Bak hepsini görebiliyorsunuz. Holders'a tıkladığım zaman burada bu gemilerin kimlerde olduğunu tabii bu direkt adı soyadı yazmıyor. Burada bunu onun için oluşturulmuş bir kod var. Bakın 39 tanesi bu adamda. 16 tanesi bu adamda. 10 tanesi bu adamda. Tamam mı? Transactions'a yani işlemlere tıkladığım zaman da burada kim ne yapmış bu gemilerle. Hepsini görebiliyorsunuz. Bakın yükle diyorsunuz. Aşağıya açılıyor. Hop. Hangi adresten? Bakın şeyi de görebiliyorsunuz. Mesela holders'lardan en fazla 39 tane olan var dedim ya. Bu adama tıklayın bakayım. Bu adam burada bir hata verdi. Şu adrese tıklayayım. Heh. Bakın bu adamın yaptığı işlemler 12 saat önce şu işlemi yapmış. 12 saat önce bu işlemi yapmış. 8 gün önce bu işlemi yapmış. Hepsini bakın. Buna tıklıyorum o işlemin detayına. Bak şu cüzdandan şu cüzdana 41 tane bundan göndermiş o adam. Neyse bu artık bu. Bunun analiz etme yöntemleri var. Bakın hepsi kaydediliyor. Sizin böyle bir şeyi şu an geleneksel oyunlarda böyle bir şey görme imkanınız yok. Hangi koordinatları da onun gemileri. Hepsi gördüğünde görebiliyorsunuz. Tabii özel teknikler kullanarak herkes görebiliyor derken yani herkesin görebilme ihtimali var ama herkes göremez. Biliyorsanız görebilirsiniz. Analizler yapabilirsiniz. Yani bu on-chain işi oldukça karışık bir konu. Bunu ben bir town hall'da kuruculardan bir tanesini şöyle bir soru sormuştum. Sizi en çok bu süreçte zorlayan şey nedir? En challenging yani sizi en çok uğraştıran şey nedir diye sorulduğu zaman bir numaralı şeye bu her şeyi on-chain yapma arzusu demişlerdi. Ya bu sürekli kafamız yani buna inşa etmek bu çok zaman alıcı bir şey olduğunu söylemişlerdi. Bir numaraya bunu koymuşlardı. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Başka benim bu projeyi neden beğeniyorum? Ee, ikinci de çok beğeniyor olmam çok profesyoneller. Her anlamda çok profesyoneller. Bakın bir kriptoya hakim olan insanlar bilir. White paper. Ya bu white paper işte projeyle ilgili ilk başta proje hayata geçmeden önce çıkarttıkları işte onun içindeki tokenlarla oyun metodolojisiyle ilgili genel bilgilerin verildiği raporlar. Bakın ne kadar güzel, kaliteli. Bakın kaç sayfa? 42 sayfa rapor. Her şey yazıyor burada. Pardon. Bitmedi yani bu değil. Bakın sadece ondan sonra Objectives, Conditions, Balance bu içindeki var olacak mekanizmalarla ilgili ayrı bir rapor. Bak oyunun ekonomisiyle ilgili ekonomi nasıl dönecek? Ondan sonra onun tokenomics'i ne kadar polis olacak, ne kadar atlas olacak, yatırımcılara ne kadar coin verilecek. Hepsi burada çok detaylı şekiller yardımıyla anlatılmış. Bunların hepsinin linkini koyacağım. Buradan bakabilirsiniz. Bu da State of the Economy dediğim bunu ileride biraz daha detaylı anlatacağım. Birazcık da önceden de değinmiştim. Hani şu müşteri oyuncu sayılarıyla ilgili işte ne kadar NFT'si var, ne kadar vote hakkı var, oylama hakkı var. Onların gösterdiği grafik. Bakın bu 2023 3. çeyreği yani 2023 Eylül'ün son günü çıkarılan rapor. Oyun içi mekaniklerle ilgili bir dolu profesyonel rapor var. Grafikler var. Sadece ekonomiye yönelik. Oyun içi ekonomiyle. Çünkü oyuncular şunun farkında bu play to earn oyunlar bir süre sonra Ponzi-vari bir sisteme evriliyor. Yani elinde token olanlar hepsi birden hurra elindekilerin hepsini boşaltıp oyundan çıkıyorlar. İşte oyuna ilk girenler sadece para kazanabiliyorlar. Son girenler de zarar ediyorlar. Hani biz zero sum toplam sıfır toplamlı oyun denir buna. Toplamda overall
geniş çerçevede baktığın zaman toplamda hiç kimse bir para kazanmamış olur yani. Sıfıra sıfır. Bazıları çok kazanıyor, bazıları az zarar ediyor. Toplamda sıfır. Bu yapısından çıkıp daha gerçek hayata yaklaştırabilmek için olaya gerçek ekonomi gözüyle bakıyor bu ekip. Bunu anlatacağım ileride. Biraz uzun video oldu, kusura bakmayın, ama çok anlatacak şey var. Bakın, buradaki mesaj da şu. Şimdi merkez bankaları 3 ayda bir finansal istikrar raporları yayınlarlar. O ülkenin ekonomisiyle ilgili gelişmeleri, geleceğe ilişkin beklentilerini yayınladıkları ve bu 3 ayda bir olur. Burada da aslında, ya ne kadar biliniyor bilmiyorum ama burada yapmaya çalıştıkları şey bu. Bunu aslında biz ne kadar ciddiye alıyoruz ve ne kadar bu olaya Merkez Bankası gözüyle bakıyoruz. Ekonomi bizim için çok önemli mesajını vermeye çalışıyorlar. Yani bu rapor yani benim mesleğim ekonomistlik. Hani ben anlayabiliyorum. Herkesin anlayabileceği bir dil değil. Ama çok profesyonel olduğunu ben size söyleyebilirim. Bakın ne grafikler var. Tam açın, şu an Merkez Bankası'nın internet sitesinden indirin finansal istikrar raporunu. 3 aşağı 5 yukarı buna yakın. Hatta bu ondan daha iyi olabilir. Bakın neler neler var. Bakın bu heat map dediği, bu demin gösterdiğim Laps'ta her bir ırk vardı ya, her bir ırkın bir yeri. Buradaki adamlar gemilerini nerelere götürmüşler. Onun haritası. Morlar daha az gidilen yerler. Bakın bir kere gidilen yerler. Sarılar daha çok gidilen yerler. Bakın ne kadar profesyonel grafikler bunlar. Bakın bu da sadece o daha sonradan o ilk başta anlattığım ekonomiyle ilgili olan daha coinleri ilk çıkardıkları zamanla, projenin daha yeni hayata geçme aşamasında çıkardıkları raporlar. Daha sonra oyunla ilgili kuralların, daha detaylı kuralların yayınlandığı manueller hazırladılar. Bu işte ekonomi, gene ekonominin nasıl döndüğüne ilişkin. İşte Score'da nasıldı, Sage'de nasıl olacak? İşte ne olur, ne tarz şeyler bekliyorlar ileride. Bununla ilgili daha böyle profesyonel raporların, grafiklerin olduğu bir rapor bu. Bu da game manual. Oyun nasıl oynanacak? Oyunun roadmap'i neler olacak? Hangi aşamada neler olacak? Oyun kuralları. Bakın haritası. Ne kadar 56 sayfa rapor. Bütün oyun kurallarıyla ilgili bütün mekaniklerin anlatıldığı oldukça profesyonel bir rapor. Şimdi raporları anlattıktan sonra size şimdi bu neden Star Atlas sorusuna bir diğer cevabım da çok kaliteli tasarım ekibinin olması. Bakın şöyle anlatabilirim. Mesela bunu da kısaca izleyelim. Biliyorum çok uzun oldu ama hızlıca izlersiniz. Şunun kalitesini görmenizi istiyorum. Miles, the station reported a distress signal last night. They think it came from your dad's ship. The signal, it came from past the outer ring. How is that even possible? His ship has been reported missing for 20 years now. Pretty sure he's not coming back. We go there, we might not come back. What is this place? This is going to change everything. They found out we have the map. They're gonna kill us for it. If that's the case, there's only one thing we can do. Bu çok eski bir trailer'da. Yani oyundaki White Paper'ın yayınlandığı zamanlarda, yanlış hatırlamıyorsam çıktı. Ve bence ya biz o zaman ilk projeye girerken ya diğer play turn'ler mesela Axie Infinity vardı. Ne olacak? 3 tane canavarın var. Onun da karşı tarafta 3 tane canavarı var.
Onları birbirlerine tokuşturuyor. İşte kazanana ödül veriliyor. Böyle bir mekanik. Onun üzerine Star Atlas bu grafikleri falan paylaşınca vay be neler yapılabilirmiş sorusu uyandırmıştı bizde. Halen daha Play to Earn oyunlar çok primitif. Çoğu böyle kart oyunu, yok bilmem garip garip oyunlar. Çok basit, çok basit oyunlar. Star Atlas çok komplike. Bu komplikeliği de ileride anlatacağım. Aslında ekonomiye çok büyük faydalar olacak. Şimdi bundan başka benim size tasarım kalitesiyle ilgili izleteceğim bakın bir tane de bu video var. Çok YouTube kanallarına girerseniz bir dolu video var da ben hani kendi beğendiklerimi kısa olan birkaç tanesini seçtim. Bakın şu grafik şeye bak. Detayları inceleyin arkadaşlar bakın. Bakın salınıma bak. Bakın Unreal Engine 5 ile yapıldığını istiyorum. Müzikleri de çok güzel. Başka geçen bir video daha kaldı biliyorum. Yani bunları siz de izleyebilirsiniz aslında. İstiyorsanız ileri sarın. Fakat beraber izleyelim. Ben yorum yapıyorum arada. Detaya bakar mısınız? Bakın tozlara bakın. Tozu bile belli. Bak şu detaylara bakar mısınız? Koltuğun detay gerçek gibi ya. Gerçek arabanın koltuğu gibi. Parmak izlerine bakın. Bakın o ışığın olduğu yerde şuradaki bakın o detaylara bakın. Şurada parmak izleri var. Şu detaylara bak. Ben çok iyi. Yani çok başarılı. Bu onlarca gemiden bir tanesi sadece. Pierce X6 gemisi. O gemileri anlatacağım. Şimdi bakın bu şey değil yani öyle kolay değil bu çizimleri yapmak. Sadece dış değil iç cephesine çiziyor. Yani bir mimarın evi çizmesi gibi gemiyi tasarlıyorlar. Öyle kolay işler değil bunlar.
Ve bu tarz şeyleri yapabilen insan sayısı da çok az. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Yani bu tasarımlar çok iyi. Ee, Çok keyif veriyor o tasarımlar. Hmm. Star Atlas tercih şeyinin neden Star Atlas sorusuna bir diğer cevabım da bu oyunun Solana ağı üzerinde yapılıyor olması arkadaşlar. Solana ağını bilen ne kadar biliyor bilmiyorum. Fakat çok hızlı bir ağ. Diğer ağların yapamadığı bir dolu şeyi Solana'da yapmak mümkün. Zaten bunu da kurucular her zaman her fırsatta belirtiyorlar. Hatta bununla ilgili şu kelimeyi kullanıyorlar. Only possible on Solana. Çok kullanılan bir ifade. Yani sadece Solana'da mümkün böyle bir oyunu tasarlamak. Bakın şu ağların kıyaslamasını koyuyorum. Bakın Solana, Ethereum, Binance Smart Chain, BSC denilen ağ, Polkadot, Dots'un ağı, Cardano, Ada'nın ağı, Tron, TRX'in ağı. Bakın Solana'daki transaksiyon saniyede yapılabilen işlem sayısı 65.000. Bu Ethereum'da 15. Anlatabiliyor muyum? Şimdi milyonları kaldırmaz bu ağların hiçbiri. En baba yiğidi DOT 1000. Bununla birlikte hızlı olmasıyla birlikte her bir işlem için alınan ücretler var. Bakın şimdi bunu siz Ethereum'da alsanız mesela işte kendi cüzdanından oyuna para gönderdin. Oyun içine para aktardın. Ethereum'da olsaydı bu 15 dolar para verecektin. Tabi bazılarına daha ucuz ama gene bile çok pahalı. Hepsi şeyden pahalı. Solana'dan pahalı. Bakın Solana'da 1 sent bile değil. 1 sentin yaklaşık 6'da biri. Çok ucuz yani işlemler. Şimdi her işlem ağa kaydediliyor dedik ya. İşte her işlem ağa kaydediliyorsa her işlemi ağa kaydetmenin bir maliyeti var. Bir fee ödüyorsun Solana cinsinden. O da bu. Bakın transaction latency yani gecikme süresi. Bakın ne kadar uzun, Solana'da ne kadar az. Bakın. Solana'da şimdiye kadar 15 milyar işlem olmuş. Ethereum, vay be Ethereum dediğimiz 1,0. Tabi Ethereum'da başka artıları var. Ama o artıları hız veyahut da ucuzluk değil. Bizim ihtiyacımız olan bu oyunda hız ve ucuzluk. Dolayısıyla only possible on Solana. Ayrıca bakın bir de build.staratlas.com diye bir site yapmışlar bunlar. İnsan burada yapmaya çalıştıkları şey şu. Siz eğer yazılımcıysanız siz de Star Atlas'ın size sunduğu platformları kullanarak Star Atlas sistemi üzerinde bir takım geliştirmeler yapabilirsiniz. Yani ona ilaveler yapabilirsiniz. İşte kendinize özgü internet siteleri kullanabilirsiniz. Buna da açıklar. Yani bu diyor bir community işi. Sadece biz yokuz. Buraya siz de katkı sağlayabilirsinizin penceresini açıyorlar. O da build.staratlas.com sitesi. Bakın burada API'leri var. Siteyle ilgili her şeylerini paylaşıyorlar. Siz bunları kullanabilirsiniz. Yani bu biraz yazılımsal bir şey ama hani API dediği aslında bunu kullanaraktan içinden veri alma yöntemi API. Oyunun içinden veri alıp kendi platformunda o veriyi işleme imkanı sunuyor sana. Yani vizyona bakar mısınız? Ben böyle bir şey hiçbir oyunda görmedim. Çok çok ileri seviye bir bakış açısı bu yani. Şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar son olarak ekonomi kısmını en sona sakladım. Biraz değinmiştim ekonomiye ama buradaydı herhalde ekonomi raporu. Ekonomiye bir kere daha değinmek istiyorum. Şimdi oyun ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar anlattım, komünitesi ne kadar güçlü olursa olsun vesaire vesaire iş bu play to earn olursa eğer iş dönüp dolaşıp bu işten biz para kazanabilecek miyiz, kazanamayacak mıyız da dönüyor. Şimdi daha önceden de anlattım. Bu oyunlar şimdiye kadar bu oyunlar her zaman Ponzi'ye evrilmiş. Yani ilk girenlere para kazanmışlar. Güzel para kazananlar mı bile var. Ama daha sonra bir süre sonra o ilk kazananlar satışa geçtiği anda fiyatlar muazzam bir şekilde bir düşüş göstermiş. Ve de dolayısıyla devam ettirilebilirlikten uzak olmuş. Ondan sonra da işte bunlar beni dolandırdı bilmem ne vesaire vesaire. Ekip, Star Atlas ekibi bunun çok farkında olduğu için ekonomiye çok ayrı bir önem veriyor ve o ekonomiyi bir ülkenin ekonomisi gibi yönetme arzusunu her fırsatta belirtiyor. Bakın ekonomi takımında doktoralı ekonomistleri var adamların. Çok düzenli ekonomik raporlar yapıyorlar. Anlattım bu 3 ayda bir. Bir diğer ekonomiyi toparlama
ekonomiyi güzel idare etme çabalarını şurada görebiliriz. Bir sürü müdahale noktası var oyunda. Yani baktı bir takım işler tam istedikleri gibi gitmiyor. Orada metrikleri de küçük değişiklikler yaparak oyun istedikleri oyunu daha rayına sokma şeyi var. Noktaları çok fazla ve buna göre tasarlanmış. Yani ne demek istiyorum? Mesela Türkiye'de işte enflasyon çok fazla. Ne yapıyorlar? Orada bir metrik var arada. Orada bir faiz onların oranıyla oynayaraktan ekonomiye bir yön verebiliyorsunuz. İşte faizleri ayarlayabiliyorsunuz. İşte bir dolu vergileri ayarlayabiliyorsunuz. Böyle böyle her ekonomide böyle kontrol pointler vardır. Bu oyunda da bu çok açık bir şekilde belirtilmiş ve buraya çok çaba sarf edilmiş. Yani söyledikleri bunun gibi 20-30 tane böyle kontrol noktası var. Onun ağırlıklarında küçük değişiklikler yaparak insanları başka bir şeye teşvik ediyorlar. Örneğin yani hani kabaca işte X ürünü var. Mesela herkes birden X ürünü üretiyor. Herkes X ürünü üretiyorsa öbür ürünler çok az üretiliyor artık. İnsanları öbür ürünü üretmelerine teşvik etmek için ne yapıyorsun? Onun getirisini biraz kısıyorsun. Öbürküsünün getirisini biraz daha artırıyorsun. Böylelikle insanları diğer alanlara gitmeleri konusunda teşvik etme imkanı var. Böylelikle daha güzel, daha verimli bir ekonomi ortam yaratılabiliyor. Şimdi ekonomiyle ilgili değinmek istediğim bir başka konuda hiçbir zaman proje buraya girin ve zengin olun işte muazzam işte girin bir ayda paranızı çıkartın falan gibi bir söylemi olmuyor çoğu zaman. Hiçbir zaman. Ee, Şimdi bu da çok olumlu. Çoğu proje sırf insanları içeri sokabilmek için ilk başlarda da yüksek gelir vaat ediyorlar. Daha sonra da iş Ponzi'ye evriliyor ve ondan sonra vazgeçiyorlar, batıyorlar vesaire vesaire. Bu oyunda hiçbir zaman çok yüksek gelir vaat edilmiyor. Her zaman gerçek hayata yakın getirilir. Yani 3 aşağı 5 yukarı işte 100 bin dolarlık bir ev aldığın zaman ne kadar kira getirisi elde ediyorsan 3 aşağı 5 yukarı burada da işte ondan bir tık daha fazla olabilir. Tabii burada emeğin de var. Kiradan biraz daha fazladır tabii. Ama hani bu çok uçuk şeyler yok yani. Onun 100 katı, normal gerçek hayatın 100 katı gelirler yok. Gerçek hayata olabildiğince yakın gelirler, getiriler vaat ediyor proje. Şimdi bir diğer oyunun ekonomisiyle ilgili olumlu şey de şu, oyunu olabildiğince eğlenceli bir oyun olarak tasarlamayı düşünüyor, planlıyorlar. Şimdi oyun eğlenceli olmadığı zaman iş tamamen şeye dönüyor. Ben bu işten ne kadar para kazanabilirim? Bir an önce kazanayım da çıkayım bu oyundana dönüyor. Ama oyun daha eğlenceli bir şekilde tasarlanırsa eğer insanlar artık oyunda daha üst seviyeye geçmek için çabalıyorlar. Daha üst seviyeye geçebilmek için de içeriye para sokuyorlar. Veyahut da içerideki paralarını hemen çekmiyorlar. Kazandıklarını geri oyuna yatırıyorlar. Geri oyuna yatırıyorlar. Bu da oyunun sürdürülebilirliğine, uzun vadeli planlarına olumlu etki ediyor. Ben gene Town Hall'larda izlediğim kadarıyla projenin amacı hiç yani şey değil. Bir numaralı önceliği Atlas fiyatını böyle 100 katına çıkartmak, 1000 katına çıkartmak falan değil. Olabildiğince coin fiyatını, Atlas fiyatını sabit tutma hedefleri var. Tabii bir daha uzun vadede hafif hafif küçük küçük yükseltebilirler. Fakat Eee, fiyatta çok ciddi değişiklik olmasını istemiyorlar. Bu da ekonomik olarak olaya ne kadar profesyonel baktıklarını gösterir. Örneğin biz Türkiye'de şu an işte son 3-4 senedir muazzam bir kur artışıyla yaşıyoruz. Bu da herkesin planlarını bozuyor. Şimdi yatırım yapacaksın, ileride kur ne kadar olacak? İşte araba alacaksın, işte arabanın fiyatı ileride artar mı, azalır mı? Bu kur artışı devam edecek. Sürekli kafanızda bu tarz soru işaretleri olduğu zaman kurla ilgili bu sizin yatırım kararlarınıza olumlu yansımaz hiçbir zaman. Ama ne zaman ki Avrupa'da olduğu gibi veyahut da Amerika'da olduğu gibi enflasyon daha sabit olursa, paranın değeri daha sabit olursa o da sizin yatırım ortamını daha iyileştirir ve daha öngörülebilir stratejiler izlemenize yardımcı olur. Burada dolayısıyla projenin amacı kuru olabildiğince sabit tutabilmek. Şimdi arkadaşlar biraz uzun oldu kusura bakmayın ama diğer videolarım bu kadar uzun olmayacak. Daha kısa kısa çekeceğim ama bu en önemli videom belki de. İlk videom. Yani içerik olarak en önemli videom. Şimdi son olarak ben bunları anlatırken muhtemelen kafanızdan şöyle bir düşünce geçti. Ya sen ne boş boş anlatıyorsun kardeşim. Bu dediğim coin'in fiyatı %1'e indi. İşte %90 gitti, %95. Bu projede adamlar dolandırıcı. Sen ne konuştuğunu bilmiyorsun diyorsunuz. Yani diyor olabilirsiniz.
Bana diyenler oldu. Çok o proje öldü artık zaten diye çok diyenler oldu. Benim buna vereceğim cevap şudur. Fiyat her zaman projenin kalitesini birebir ortaya koymaz. Yani birebir ortaya koyduğu zamanlar da olabilir ama koymadığı zamanlar da olabilir. Dolayısıyla asıl gösterge bu size yapmış olduğum temel analiz göstergeleridir. Fiyat değildir. Eğer ki bu proje, bu şimdiye kadar anlattığım şeyler hoşunuza gidiyorsa bu proje iyi bir projedir. Eğer hoşunuza gitmediyse bu proje kötü bir projedir. Fiyatın çok fazla düşmüş olması bu projenin kötü olduğu anlamına gelmez. Şimdi onu da şöyle anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi grafik üzerinden bakın TradingView'a gelelim. Bakın bu Atlas grafiği. Atlas'ın aylık grafiği. Bakın top noktası neymiş? 0.08'den 0.0010'lara inmiş. Bayağı bir düşmüş. Yüzde kaç düşmüş? Bilmiyorum ama ya da onu da hesaplayalım. Yüzde kaç düştüğümüş şuradan bir çizelim. Buradan buraya yaklaşık %97, %98 düşmüş. Polise bakalım arkadaşlar. O ne olmuş? Ha bu arada şunu yok. Şu polis USD'yi gösterelim. Bunu kapatalım. Şimdi polis USD'ye gelelim. Bakın o da aynı benzer şekilde şuradan şuraya gelmiş. Yani çok düşmüş. Ne olabilir arkadaşlar? Çünkü henüz daha bir oyun loop yani henüz daha oyun çıkmadı. Oyun çıkmamış olduğu için o daha önce anlattığım skor işte gemi almış olan insanların işte NFT'lerini, gemilerini stake edip otomatikman Atlas kazandıkları bir sistem vardı. Çok fazla bir oyun döngüsü yoktu. Dolayısıyla oyun olmayınca, zevk de olmayınca işin içinde insanlar kazandıkları Atlas'ları otomatikman hep sattılar. Hep sattılar. Bazıları da aldılar. Şimdi sen bir şeyi satabilmen için birilerinin alıyor olması lazım. Şimdi birisi satıyorsa birisi de hangi saygıyla alıyor? Madem bu kadar kesinlikle batacak olan çok kötü bir proje var elimizde bazı insanlar niye alıyorlar? Yani sen inanmıyorsun tamam satıyorsun eyvallah da bazı insanlar da demek ki inanıyorlar ve alıyorlar. Halen de bu %80'e kadar düşmüş halen de alan bir dolu insan var. Şimdi elimizde ne veri var? Çok fazla ciddi bir fiyat düşüşü var ama henüz daha oyun tam olarak çıkmadı. Elimizde bunlar var. Şimdi arkadaşlar fiyatın nasıl da her şeyi yansıtmadığını ile kısa vadede şey olmadığını bize deli olmayacağını. Bakın bu Amazon grafiği arkadaşlar. Bakın genel aylık grafik bu. Şimdi sizi biraz daha baş tarafa göstermek istiyorum. Bakın. Bakın 2000'lerde Amazon. Bu Amazon şu an dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Ne var? Mesela Amazon'un sadece gördüğünüz şeyi görüyoruz biz Amazon.com. İşte Amazon satış sitesi, işte e-ticaret sitesi onu görüyoruz ama onun olduğu kadar mesela AWS diye bir hizmetleri var Amazon Web Services. Bütün internet sitelerin hemen hemen bütün işte serverları bunların sanal serverlarını kullanıyor. Öyle de bir hizmeti var. Bizim bilmediğimiz daha yazılımcı dünyasında çok popüler olan. Ee, bakın bu fiyat nereden? 5.60'tan 30 sente inmiş. Bir yılda. Şimdi siz burada derseniz bu demişseniz eğer diyelim ki şuralardan aldınız bu coin'i. Hisseyi. 2 dolarlardan aldınız. Tamam bu gitti satmadınız buralarda. Eyvallah satmayabilirsiniz. Ama ondan sonra bu cehennemin dibine gitti. Eyvah yandım bittim battım iflas ettim demişseniz eğer satardınız burada. Peki bu grafik ne oldu ondan sonra? Niye gitmiyor? Şöyle yapayım bakın. Şurasıydı o demin baktığım yer. O baktığım yer burasıydı o düşüş. Bakın neredeyse hiçbir şey yani burası. 20 sente kadar düşen şey bakın 200 dolara kadar çıkmış. 1000 kat yapmış. Dolar bazında 1000 kat yapmış. Siz burada eyvah bu proje battı %80 düştü %70 düştü diye satmış olsaydınız ondan sonra buraya gelince derdiniz ya mal gibi sattım derdiniz mal gibi aldım. Dolayısıyla sadece fiyata bakarak karar veremedi arkadaşlar. Projenin kendisine de bakmanız lazım. Ya fiyat hiçbir şeydir demiyorum. Fiyat da önemlidir. Ama tek kriter değildir. Umarım faydalı olabilmiştir arkadaşlar size bu anlattıklarım. Ben bu projenin çok ciddi bir takipçisiyim. İleride çok çok ayrı yerlere gideceğini düşünüyorum. Bakın son olarak da size şunu kapatayım. Hani şeyin ne kadar komünitesi ne kadar iyiydi onu bir şeyini anlatmayı unuttum.
Şu bakın. Şu Star Atlas diye gördüğünüz şeyler var ya, bakın bunların hepsi şeylerini ürettikleri siteler. Komünitenin kendi ürettikleri araçlar, tool'lar. Bakın kaç tane, onlarca. Daha benim bilmediklerim de vardır yani burada. Yani bu komüniteye çok güveniyorum. Pro ekibe de çok güveniyorum. Profesyonelliklerine de çok güveniyorum. Çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ayrıca da oyununda oynamak için dört gözle bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra oyunların oynanışları ile ilgili daha çok videolar çekeceğim. Onları da takip ederseniz sevinirim. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.